Merhaba, bu hafta Bana Masalını Anlat'ta konuğumuz, yakışıklı oyuncumuz Şükrü Özyıldız. Şükrücüğüm hoş geldin. Estağfurullah, hoş bulduk. Nasılsın? İyi misin Ayşe? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim, çok teşekkür ederim. Ne güzel seni burada görmek. Çok teşekkür ederim, çok güzel burada olmak. İyi ki konuk Zaten oldun. evim gibi bir yer nedense. Evet ya orada gerçekten. Öyle hissediyoruz hep beraber. Ben de öyle hissediyorum. Teşekkür ederim, iyi ki varsınız. Sen de iyi ki varsın. Bu kadar bitti. Buymuş değil mi? Ya birçok karakterde oynadın bu zamana kadar. Hı hı. Yani hani böyle senin fiziksel, tipsel özelliğin olarak da böyle hani süper kahraman gibi bir adamsın aslında. Biliyorsun öyle de küçük bir deneyim oldu ama bir baktın neyse çıktın burayı oradan. sileriz. Bir kapıdan baktın çıktın. Şeyde de öyle değil miydi? Sevimli Tehlikeli'de de öyle değil miydi? Ya Sevimli Tehlikeli karakter muhteşem bir karakterdi. O aslında çok sağlam bir dramatik altyapısı olan bir karakterdi. Çok güzel o. filmdi. Biraz tabii ki o filmin masalsı bir anlatım şekli var. Karakter de biraz tabii ki o masalın kahramanı olarak konumlandırılmış ama aslında çok gerçek bir hikaye var altında. Yani bir karakterin dönüşümünü ve aslında gününde olduğu insan baktığın zaman hırsız aslında. Hı hı. Ama asla kızamıyorsun. Romantik hırsız gibi bir şey. Ya asla kızamıyorsun ama o hırsıza ve hatta istiyorsun ki daha da çok birilerinden çalsın çünkü o yaptığı eylem çok güzel bir şeyle sonuçlanıyor. Robin Hood. Yani evet aslında baktığı zaman bir Robin Hood hikayesi tabii. Peki oynadığın karakterler arasında en sevdiğin hangisiydi? Şimdi kronolojik gidersek. Ha, öyle. Tamam. Şeref meselesindeki Emir'i çok severdim. Çünkü Emir'in de yani bence hiçbir karakteri olduğu zamanla değerlendiremeyiz. Onun hani doğumu, çocukluğu, hani onun o hayattaki o aksiyonu yaparkenki motivasyonu ki zaten hepimiz için de öyle. Hepimiz farklı insanlarız ve bizi bu hale getiren şey aslında geçmişimizden bugüne kadar bütün biriktirdiğimiz deneyimler, öğretilerimiz, yaşadığımız tecrübeler, hani kendi doğru yanlış eksenimiz aslında ve bu bir şekilde yaşadığımız şeylerle şekilleniyor. Dönüşümümüz Evet, aslında. evet aynen kesinlikle. Ve Emir de yani şöyle bir sahne vardı, buradan örnek verebilirim. Orada bir karakterin bir tecavüze uğrama sahnesi vardı. Baktığın zaman seyirci olarak hepimiz çok öfkeleniyorduk. Ve istiyorduk ki yani bundan sorumlu olan kişi ölsün. Şükrü olarak ben de öyle istiyorum bu arada. Ama Emir buna çok hukuki bir yerden bakıyordu. Ve yani orada biz Emir'i ya ne saçmalıyorsun falan diye ben bile kendi oynadığım karakteri böyle yargıladığım birkaç durum oldu. Sonra oturdum gerçekten Emir'in gözünden %100 Emir'in gözünden yani Şükrü'den %100 izole olarak bir baktım. Ve bu kadar böyle sert bir durumda bile onun asla karakterinden taviz vermeden intikam değil adalet için orada bulunması gibi böyle işte o benim Yani kendim için de karakteri mesela anlayıp seviyor musun peki? Emir Yani mi? evet yani Emir'i hani çok sevdim. anladıktan sonra seviyor musun? Önce sevip sonra mı anlamaya çalışıyorsun? Ya hayır şöyle zaten aslında baktığın zaman bu bir süreç. Yani ben Emir'i aslında anlama sürecimi seyircinin gözünün önünde yapıyorum. Çünkü tamam evet genel bir hikaye biliyorum. İşe girmeden önce elimde birkaç tane senaryo var ama hani 10 bölüm sonra ne olacağını bilmiyorum. Ve orada Emir'in nasıl davranacağını da aslında senaristle beraber, yönetmenle beraber ve seyirciyle beraber deneyimleyeceğim. Ve aslında benim için ya oyunculuk zaten bu yüzden çok muhteşem bir meslek. Yani meslek de değil aslında bu biraz insan bilimi. Çünkü mesela Emir'in oradaki o davranışını benim anlayabilme sürecim yani bende mesela adalet ve intikam arasındaki kavramı çok ciddi ayrıştırdı ve yani tamam hepimiz gündelik olaylara karşı böyle çok öfkeleniyoruz ve lanet olsun deyip böyle hani orada çok böyle haddini bildirmek istiyoruz ya o kişinin sorumlusuna. Hı hı. Orada işte adalet ve intikam arasındaki fark ortaya çıkıyor. Hı. Ve ben inançlı da bir insanımdır. Hı hı. Hani orada biraz Emir'in de aslında var olduğu kişiye, kendi karakterine ve bugüne kadar sahip olduğu öğretiler aslında saygı duyduğu ve inancını koruyup kendi duygularını oradan biraz ayrıştırdığı bir noktaydı. Yani benim için o yüzden unutulmazlardan bir tanesiydi Emir. Evet Emir'i seviyoruz buradan Emir'i anladık. sevdik aynen. Ondan sonra ne var? Mesela Kış Güneşi'ndeki karakteri de ben çok sevmiştim. O aslında bir ikiz hikayesiydi. Hı hı. O zaten
yani çok da birinci bölümde çok da güzel bir sahnem vardı. 2 karakteri birden oynadım. 2 karakter burada karşı karşıya geliyor falan. Orası zaten inanılmaz bir teknik serüvendi aynı zamanda. Tabii zor. Evet, sonra Nasıl çalışıyorsun mesela? Aynada mı çalışıyorsun? yok, aynı çalışıyorsun değil tabii ki, ama yani bir tane sahnenin çekimi bir gün sürmüştü. Çünkü önce bir tarafı çekiyorum, sonra diğer tarafı çekiyorum. Diğer taraftaki kişiye de kendi adıma oyun vermek durumunda kalıyorum. Yani o enteresan bir deneyimdi. Ama o gurur duyduğum sekanslardan bir tanesiydi o Kış Güneşi'nin 1. bölümündeki o 2 karakterin karşı karşıya geldiği. Onun dışında tabii ki Sevimli Tehlikeli. Tabii ki. Zarok çok güzel bir karakterdi. O da benim o kadar isterim çok ki bu arada, eğlenceliydi. Ben çok o eğlenmiştim. kadar isterim ki seyrederken. devamı çekilsin. Buradan yapılmış. Birkaç kere de teşebbüs ettik aslında ama kısmet olmadı. Olsun. Alice? Alice ama ya şimdi şapkacı karakteri yani edebiyat literatüründe bir erkek oyuncunun oynayabileceği yani en muhteşem karakterlerden bir tanesi. Hani o zaten epik bir deneyim. Yani Alice zaten yani muhteşem bir prodüksiyon. O sahne şovu, o yani her şeyin tek bir yerde bulunduğu o çok nadir rastlanan güzelliklerden bir tanesiydi aslında Alice. O yüzden hani Alice'i ben sadece şapkacı olarak değil bir proje olarak da bakıyorum aslında. Yani onun o heyecanını yaşamak güzeldi ya. Çok, Evet, çok güzeldi gerçekten. Keyifli bir serüveni vardı onun. Yani o kulise giderken hani bambaşka şekilde gidiyordum. Sonra, oyuncu olarak tahmin ediyorum çok tatmin edici bir hissi vardır o. Sonra mesela görsel az şovu. önce aşağıda konuştuğum için söyleyebilirim. Mesela Ruhun Duymaz da benim için çok özel bir yeri var. Biraz da içimde ukde kaldı açıkçası. Evet, çok güzel işte Evet, o da. çok çok keyifli oynuyordum. Her şey de çok güzel işte. Evet, herkes öyleydi. Güzel. Peki ya böyle hani konuşunca işte hani aslında böyle masalların da hikaye, yani hikaye de sonuçta bir masal, masalcılık, hikayecilik, oyunculuk. Nasıl oyuncu olmaya karar verdin? Yani bunu masallara bağlarsak yani hakikaten merak ediyorum şu an. Nasıl oyuncu olmaya karar verdin? Yani aslında Yani bir tek- hikaye tek- vardı da hikayem vardı. Bunu göstermek mi istedin? Yoksa yani atıyorum hani şimdi işte bazı arkadaşlarımızla da konuşurken işte ben küçükken sürekli karakter işte şeyler herkesin taklidini yapardım filan. Hani belliymiş aslında oradan olacağım. Ya da ben mesela şey yapmıştım kendime. Karton kutu kesmiştim. İlkokula bile gitmiyor olabilirdim yani. Arkasına geçip şimdi size haberleri sunacağım diye. Yok, Oturup benim böyle. öyle değildi aslında. Yani şimdi baktığın zaman çocukluğumdan beri ben çok hayal aleminde yaşadığım dönemlerim oldu. Hani orada zaten yani böyle çocukluğumda hani sıkıntılı olan bir sahneden kaçıp kendim bir şekilde kendi hayal gücümü hapsediyordum aslında. Çünkü orada mutluluğu buluyordum ve orada hani kendi dünyamda istediğim her şeyi yaratabiliyordum. Orada özgürce Çok takılabiliyordum. özgür bir yer diyecektim aynen. Evet ve hani mesela bazen atıyorum mesela burada bir sahne yaşanıyor. Sahne dedim hani gerçek bir durumdan bahsediyorum. Ben mesela eve gidip hani orada o bunu demeseydi de şunu deseydi. Hani ben işte şunu demeseydim Ha, yerine şunu oynattırıyorsun yapsaydım. bir Hani daha. biz aynen farklı birkaç versiyonu hep böyle hayal gücümle oynardım. Yani aslında baktığın zaman yaşanan gerçekliğin en mükemmel halini ve farklı versiyonlarını, daha mükemmel versiyonlarını aslında kendi içimde kurguluyordum. Neye göre mükemmel? Neye göre mükemmel? Evet, aslında mükemmel değil. Zaten sürecin sonunda anladığım şey mükemmel diye bir şey yok. Yani o anı zaten değerli kılan şey onun mükemmel olmaması ve o an yaşanıp bitiyor olması. Yani bu zaten çok başka bir farkındalık. Ondan sonra zaten bıraktım bu kadar hayal kurmayı yani. Çünkü hayal kurmak bırakılır mı? Hayal kurmak değil aslında bunun çünkü tam karşılığı. Bu biraz geçmişe gidip hani orayı düzeltmek aslında. Çünkü öyle bir şey yok. Yani bu arada benim eğer bir süper gücüm olsa gerçekten ben zaman yolculuğunu dilerdim. Başka bir şey değil. Aa. Yani muhteşem bir şey olurdu. Ama o soracağım sorular arasındaydı bir süper gücün olsa Evet, ne olsun yani ben isterdin? mesela çocukluğumda hayalimi hani bu süper güçle bağdaştırdım her zaman. Yani o yüzden hani bu cepte. Onun dışında ben tiyatroyu çok severdim. Ki İzmir'de tiyatro benim zamanımda o kadar revaçta bir şey değildi. Sinema tabii ki bütün dünyada olduğu gibi hani biz de sinemaya gitmeyi çok severdik çocukken. Ama ben ekstra tiyatroyu da çok severdim. Onun dışında kitap okumayı da severdim. Derken böyle sürekli insanlar bana şey diyor. İşte sen çok yakışıklısın, model olsana. Yalan yok, ben biraz yargılardım orayı. Şu an asla öyle bir şeyim yok. Hatta bundan dolayı kendime çok kızdığım dönemlerim oldu ama affettim kendimi.
Ama oyunculuk başka bir şey. Yani hani insanlar şey derdi, hani işi bilmeyen insanlar. Ya işte oyuncular o kadar para kazanıyor, işte şu oluyor, modeller sen çok yakışıklısın, şu bu, hani öyle bir şey değil ki bu. Hani bunun bir çalışması var, bir craftı var, çok ciddi eğitimi var, başka bir adanmışlık Ya seviyesi tabii var aslında falan şeymiş filan. gibi, suçmuş gibi oluyor bir noktadan sonra, Evet, değil mi aynen. yani? Kendimi kötü hissediyorum ya. Bir dakika arkadaşlar, böyle bir şey değil yani. Neyse derken böyle hani kendi içimdeki ateş, böyle insanlardan gelen feedbackler, bir yandan da hani zaten bir şeyin içine sıkışmış da hissediyordum kendimi böyle. Sabah 9 akşam 5 ben yapamam o hayatı. Yani yapanlara Allah yardımcısı olsun. Ama ben biraz daha özgür hissetmem lazım. Derken dedim tamam. Özgürlük motto galiba biraz. Evet, benim için kesinlikle öyle. Ondan sonra derken bir de üstüne ben işte biraz böyle severim kişisel gelişim, işte ne bileyim. Farkındalığı çok yüksek Kitaplara bir olsun. insansın aslında, ama yani bu özelliğini çok gösteren birisi değilsin. Hani basın Bu tarafında en çünkü azından. bu özellik olarak gösterilmesi gereken bir şeydi. Bu senin kendi yaşayış şeklin aslında. Yani ben bu hayatta şunun için hani baktığın zaman yaşıyorum. Benim hani kimseye ve de herhangi bir şeye ihtiyacımın olmaması için, kendi mutluluğumu kendi kendime sağlayabilmem için ve kendi kendime aslında yetebilmek için. Yani özgürlük dediğin şey zaten hani bunu yaptığın zaman Kesinlikle. geliyor ya. Hani bunun içinde kendini geliştirmen lazım. Know-how'larla olsun, ne bileyim hani kültürünle olsun, fiziksel ve mental yetkinliğinle olsun, ilminle olsun. Hani o yüzden hani ben biraz severim ben kendime yatırım yapmayı. Sağdan soldan. Şimdi derken ben bir tane de bir kişisel gelişim... Biraz yatırım geçiyor sanki biraz. Estağfurullah ya, onun hiçbir zaman öyle bir şey yok. Hani gerçekten bildiğim tek şey bilmediğim, aslında her şey bilmediğimdir ya, o cümle de öyle değildi bu arada, Allah kahretsin. Şu anda rezilliğin dibindeyim yani. Bildiğim tek şey aslında hiçbir şey bilmediğim ya. Neyse. Kesmesek de olur. Sıçtığımla kalabilirim yani. Neyse. Derken bir de bir kişisel gelişim çalışmasına katıldım. Orada çok enteresan egzersizler vardı ve bana çok iyi geldi. Sonra o egzersizleri veren kişinin aynı zamanda bir tiyatro oyuncusu olduğunu öğrendim. Derken bana bir kitap verdi. Bu arada kitap gerçekten Eric Morris'in kitabıydı. Yani Stanislavski'den önce Eric Morris'in Lütfen Bir Rol Yapmayın kitabını okudum ben. Derken oradan ben bir oyunculuğu deneyim gibi bir şey oluştu bende. Bunun için de tam o sırada İzmir'de Müjdat Gezen açılmıştı. İşte aktör stüdyoya gittim. Hani orada bir eğitimim oldu. Sonra derken işte İzmir'de bir proje, sonra İstanbul kapıları derken şu an buradayım. Diyorsun. Çok güzel. Peki şu an kendi masalını yazsan nasıl bir kahraman olurdun? Nasıl bir karakter olurdun? Nasıl bir masal olurdu o? Of. Aslında baktığın zaman kendi masalımı yazıyorum ben şu an. Evet. Yani Ama nedir mesela bunun türü? Dram mıdır, komedi midir, romantik komedi midir, polisiye yok. midir, şey midir? Aslında tek bir şey değildir ya. Yani şu an Fantastik. fantastik güzel. Fantastik çok güzel. Ondan bolca var. Aslında hepsinden var. Yani kendi masalımı yazıyorum, yazmaya çalışıyorum dediğim şey aslında şu an kendi hayatımı kendimle gurur duyacak ve kendi varoluşumla uyumlu seçimler ve duruş gösterecek bir şekilde yaşıyorum. Yani baktığın zaman hani aslında kendi masalımın, kendi kendimin kahramanı olmaya çalışıyorum. Aslında çocukken hayalini kurduğun bir Evet. noktada o yolun içerisinde, hala bir yolculuğun içerisindesin. Tabii ki anladığım bu hiçbir kadarıyla. zaman da bitmeyecek bir şey. Yani kendimle zaten çelişecek bir aksiyon aldığım zaman ki tabii ki geçmişimde böyle deneyimler oldu zaten. Hani hayat bir deneyim yolculuğu ya zaten. Ama işte şimdi oradan da öğrendiğim şeyler var. Hani öğretiye de ihanet etmemek adına şu an daha da sağlam durmaya çalışıyorum. Yani kendi karakterime daha saygılı ve kendi varoluşumla daha senkron ve uyumlu bir şekilde yaşamaya çalışıyorum. Peki Yani ben aslında şöyle bir şey, şimdi hani bulunduğum pozisyondan dolayı hani bir şöhret diyeyim, yani öyle bir durum var ya. Ben aslında hani bir şöhret peşinde aslında hiçbir zaman değilim. Yani herhangi bir business stratejim de yok bu arada. Yani neysem o olarak her yerde yaşıyorum. Hani herhangi bir yani işte ünlü insanların işte sosyal medyada bir persona yaratayım ya da ne bileyim hani işte bir business toplantısına giderken işte şöyle duruş göstereyim şu bu falan. Hayır. Ya ben gerçekten neysem evet, oyum. çok doğal Ben bir hani insansın. şöhret peşinde değil, aslında bir itibarlı bir varoluş serüvenindeyim gibi bir şey. Evet, dürüst bir yerden yaklaşınca zaten karşılığında aslında alıyorsun bir noktada. Evet, aynen. Yani
kendi dediğim gibi hani kendi kendime çok şükür yetebiliyorum. Hiç kimseye ve hiçbir şeye ihtiyacım yok. Zaten en temel özgürlük de bu. Bence de. Peki bu zaman yolculuğu yapmak isterdin dedin değil mi? Bir şey süper bir şey olsa. Evet Yani ileriye mi doğru çocukluğum geriye biraz doğru öyle mu geçti mesela? benim ya. Çocukluğum biraz öyle geçti. Hani böyle sen de sanki böyle şeymiş gibi algılıyorum böyle işte 3500 yılına gidip işte bilmem ne yapmak isterdim ya da işte Ya geleceğe gitmek istemezdim. istemezdim. Onu istemezdim gerçekten. Ha tabii ki hani böyle bir şeyin varsa ileri gidip işte loto sonuçlarını öğrenmek. Tabii öyle çocukken öyle fantezileri olmadı değil. Doğruya doğru ama şimdi hakikaten şu an öyle bir gücüm olsa geleceğe asla gitmek istemezdim. Ama mesela geçmişe gidip Tesla ile bir sohbet etmek isterdim. Anlatabiliyor muyum? Ya da ne bileyim yani işte bir takım özel olayların sırasında hani onların karar verilmiş olma toplantılarını gizlice izlemek isterdim. Ne bileyim Atlantis dönemine gitmek isterdim. Bir de yani hani şey ya aslında hani beni bugüne kadar getiren hani insanlık olarak hani sonuçta bir kümülatif bir değeriz ya şu an dünya gezegeni üzerinde. Hani bir takım kilometre taşlarını izlemek isterdim. Ve birçok şeyin aslında Kim bize de onlar? anlatıldığı Ne gibi bize işte yapıyorlardı? anlatıldığı gibi değil ya birçok şey aslında. En azından ben öyle olduğuna inanıyorum. Hani onun gerçek hikayesine gitmek isterdim. Hazreti Süleyman dönemini görmek isterdim mesela. Anlatabiliyor muyum? Yani Şey gibi değil mi aslında yani hani böyle 5 kişi kulaktan kulağa oynuyor. Son çıkan kelime yine başladığından çok daha farklı oluyor. Ne kadar aynı kalabilir Evet. ki anlatılan hikayeler aslında. Aynen. Yani o ilmin kaynağına gitmek isterdim. Enteresan. Böyle bir şeyim olabilirdi. O zaman bununla ilgili gelecekte de yapmak istediğin bir şey olduğunu düşünüyorum o zaman. Hani Ya tabii ki yapmak istediğim çok şey var ama mikrofona. biraz. pardon. Ne tabii ki yapmak istediğim çok şey var. İşte artık hani zamanımı onun için ne kadar efektif kullanabilirim onu biraz hep beraber izleyip göreceğiz. Ama hani çocukluğumda da bu geçmişe gitme olayı aslında şuradan kaynaklanıyor. Yani bir olay yaşanıyor ve eğer ki o mutsuz bir olaysa ki yani ben burada anne babam asla kızgın değilim. Hani onlar her şeyi ellerinden geldiğini en iyi şekilde yaptılar biliyorum. Ama işte çok mutlu bir ailede büyümedim ben. Yani o yüzden hani bir olay yaşandığı zaman hani onun bir çıt öncesine gidip hani o olayı aslında engellemek ve barışı sağlamak gibi böyle kendi içinde çok... Kontrol edemezsin her şeyi. İşte Hayır. evet doğru söylüyorum işte bunu fark ediyorum sonrasında. Ama bu çocukken ki bir hevesle ve hani aslında çocuksu bir duyguyla olan hani bir şeydi güdüydü aslında. Hani büyüdükçe tabii ki bunun asla öyle olmayacağını hani o anın hani yaşanıp ve bittiği için ve mükemmel olmadığı için zaten o kadar değerli olması gerektiğini bir şekilde fark ediyorsun, anlıyorsun. Ha, tabii ona göre de sonra kendine bir hayat kurmaya başlıyorsun ama çok pozitif ve şey bir yerden gidiyorsun yani. İşte o zaman yolculuğu olayını hani çıkış noktası bu. Sonra bir dakika ya madem böyle bir özelliğim var hani hayatı her şeyi de kontrol edemediğim için hani kontrol değil aslında oyunculuk işte çok gizli bir çelişkili şekilde aslında. gözlemleme gibi bir yere döndüydü ondan sonra. Ya oyunculuk da aslında burada şey oluyor biraz daha çelişkili bir duruma geliyor yani kendini kontrol edebileceğin bir yerde değilsin aslında tamamen Evet. kendini zorladığın ve hani aştığın ve dönüşümü yaşadığın şeylerden de olabilir yani oyunculuk yapma isteği veya hani başarılı olmanın sırrı. Çünkü Evet. yani rağmen sana gelen senaryoyu, sana gelen hikayeyi beğenip oyunculuk yapıyorsun. Ya bir de galiba sanki şöyle bir şey hani bütün olaylara ve aslında yani mesela kariyer yolculuğu için de bu geçerli. Hani bir sonuç odaklılık var bir de süreç odaklılık var ya hani bütün her şeyi aslında ikiye ayırabiliriz insan yaklaşım açısından. Sonuç odaklı olunan şeylerin hepsi hüsranla sonuçlanıyor. Çünkü Aynen seni o öyle. sonuca götüren şey aslında sürecin kendisi ya. O yüzden süreç odaklı olmak her zaman daha değerli. Ve hani aslında oyunculuk da biraz hani o anda kalabilme hali ya. Yani baktığın zaman mesela ben akşam izliyorum sahneyi. Ya keşke burayı şöyle yapmasaydım. Keşke şunu şöyle oynasaydım. Hani sahne bitiyor. İşte genel toplu yakın artık hani genel olarak öyle olur ya. Hani yakınları gelene kadar işte toplu bitti işte ya şimdi yakınımda şunu da yapayım, bunu da yapayım, şunu da yapayım. Ama derken hani aslında anda olma halinin kaçtığı bazı durumlar olabiliyor. Hop onu fark edip geri dönmek lazım. Zaten oyunculuğu da bu kadar kıymetli yapan şey o. Hani seni o anda tutuyor ve o anda olan neyse gerçekten haliyle doğru olan odur. Ya evet. Eksikliğiyle ve fazlasıyla. Ama işte süreci çok kontrol etme şeyine girdiğin zaman o zaman kopuyorsun. Yani zaten hani böyle büyük iş adamlarında hani para kazanmış bir şey yaratıp para kazanmış insanların çoğunun da söylediği şeydir. Kimse para kazanmayı düşünmüyor başında. Tabii ki. O işi yapmaya çalışıyor. Bir Tabii. ürünü çıkarmaya Sen bir çalışıyor. değer yaratıyorsun o para ediyor zaten. O para ediyor.
Yani evet, o yüzden sürece değil, sonuca değil, sürece odaklanmak, anda kalmak da böyle bir şey oluyor Kesinlikle, galiba. aynen. Süper kahraman olsan hangisi olmak isterdin? Var olan kahramanların içerisinde mi yoksa Yani yeni böyle bir şeyden dünya çapında bahsediyorum? düşünelim ya da belki kendi yarattığım bir kahraman da olabilir. Süper kahraman. Gerçek bir tane süper kahraman. Bence O da Tenten de Superman. bir süper kahraman mesela. Ha, o açıdan diyorsun. Aslında o açıdan demedim ama yani düşününce hani benim için Tenten de bir Tabii, süper aslında kahraman baksana olmuş süper olabilir gücü yani. olmadan süper duygu ve kalbiyle bir kahraman oluyor aslında. Evet. Ama şimdi bak, süper kahraman diyorsan aslında bir tane süper kahraman var. O da Superman. Superman. Tabii ki. Yani çünkü bak, geri kalan bütün hepsi yani kahramana dönüşebilmek için bir şey giyiyor. Hani bir şey. Ama onun da yeşil bir şey yok muydu Hayır, Superman'in? o zaten o şekilde doğuk. O Clark Kent olabilmek için üzerine takım elbise, gömlek, Ha. pantolon, işte gözlük falan takıyor. Aslında Superman varlığıyla o kıyafetin kendisi zaten. Evet, Superman mi olmak isterdin yani? Tek bir tane süper kahraman var diyorum. Ya ben de işte hepsini böyle toplayalım o zaman. Sorumu Tamam, değiştiriyorum, dur, evriltiyorum sorumu. Dur bir dakika, ben süper kahraman... Çizgi filmlerde en sevdiğin karakter hangisiydi? Hangisiyle en çok bağdaşlıklık kurabiliyorsun? Ne bileyim. Çocukken hani benim anaokulundan dönmem ve hani o sırada hemen televizyon başına oturduğum zaman ilk Ninja Turtles vardı. Ya evet ya. Evet, ben Hangisi? Hangisi olmak isterdin? Donatello'yu severdim ben. Hatta işte anaokulunda bir şey partisi vardı, işte böyle kostümlü parti falan vardı. İşte babam bana Donatello kostümü diktirdi. Aa, Falan. Aynen, ben Donatello olarak katılmıştım. İlk süper kahraman Donatello, o yüzden. mükemmel. Ben de ayrı bir yeri var. Ali'nin de benim oğlumun da hayalet avcılarıydı. Gerçekten mi? Evet, ve ona Mesela o onlar kıyafeti Ghostbusters nereden Ama bilecek süper yani? kahraman Kaç? değil aslında onlar. Değil. Ama baktığın zaman gene aynı şekilde kahramanlar. Kahraman. Tabii. Bayağı onun da bir kıyafetini bulmak için bir yıl uğraşıp. Uğraştınız mı? Tabii canım, bulduk. Yani o da Onların bir 1,5 de yıl falan cihazları girdi. var. Tabii canım, cihazıyla falan böyle evde fotoğraflar var zaten. Yani hani o da bir yıl öyle gezdi. Ben bir Star Wars hastasıyım mesela. Baktığın zaman mesela Yoda, işte Anakin, gerçi Anakin tabii ki. Gerçi bunda spoilerını ver, bunu bilin. Anakin sonradan Darth Vader oluyor. Yani bunu bilin yani. Neydi? Luke Skywalker. Aynen. Mesela onlar da bir kahraman kesinlikle. Yoda'nın öğretileri muhteşem. Çekim sırasına göre izleyeceksin. Şimdi önce 4, 5, 6 çekildi. Sonra araya çok ciddi bir zaman girdi. Ondan sonra 1, 2, 3 çekildi. Aynen. O şekilde izlediğin zaman bir lezzeti var. Bir de şimdi teknolojik olarak hani 6'dan sonra 1 çekildi. Şimdi 6 ile 1'in çekimi arasında hani görüntü kalitesi, kullanılan teknoloji, tabii. efektler falan filan çok ciddi fark ediyor. Yani çünkü Star Wars'u tabii ki de yani şey biliyoruz ve seviyoruz ama yani fanı da gerçekten çok ciddi fanları var ve Fanıyım. fark ettim ben onu. O yüzden de yani ben de fanı olmak istiyorum yani bu Star Wars'ta bir tane karakter belirleyip kendime ben de o karakterin peşinden gitmek istiyorum mesela. Ya aslında Tamam, Star 4, 5, 6 mı seyredecektim? Tabii önce 4'ten başlayacaksın. 4, 5, Tamam. 6 izleyeceksin. Sonra 1, 2, 3 izleyeceksin. Tamam. Sonra işte 7 diye gibi bir şeye girdiler. Çok sevmedim. Söylemek zorundayım. Yani sevmedim demeyeyim de bir yadırgadım yani, yalan yok. Ama gene Star Wars her zaman çok iyi, Star Wars'tur yani. Ondan sonra işte şeyler var, işte Rogue One, Rogue Two. Onlar artık hani Tamam işte yan biraz daha eksenler. senin böyle fantastik olabilir yani hikayen ve sevdiğin tarzı olabilir, yani. evet olabilir. Yani yazacak Ya ben olsan da biraz- bir masal, bence o fantastik bir masal olmuş olur. Ya aslında şöyle bir şey, hani buna biraz ezoterik ve ilmi bir yerden yaklaşırsan, şimdi bizim hani epifiz bezimiz var ya, o gerçekten çok kuvvetli bir organ. Ve zaman içerisinde Küçülen. zaman içerisinde körelmiş bir organ. Körelmiş. Doğruya doğru. Bir dakika. Fringe diye bir dizi vardı, izledin mi? Fringe neydi? Biliyorum ismini. Telefon verin bana, bakacağım sonra ona. Fringe inanılmaz bir dizi. Bak, Fringe'de geçen bütün konular aslında hani epifiz bezinin ve hani ilmin aslında geldiği nokta ve ama şu an hani biraz da nasıl diyeyim, sihir, büyü olarak böyle biraz hurafe gibi bir yere itilen konular. Aslında epifiz bezinin bunların birçoğunu gerçekleştirmeyen, doğru bir şekilde kullanırsan, hani onu geliştirirsen, aslında gücünü tekrardan geri kazanırsan öyle çok güzel özellikleri var. Yani
Şimdi bunu bir şekilde toparlayamadım ama çok, Evet, çok yani garip bir hayır, konu. Bunu bu değişik bir konu ve ben de çok ilgileniyorum, bunu hızlı bir seviyorum şekilde ama anlatmam mümkün değil. Hızlı bir şekilde anlatmaya çalışırken patlıyorum çünkü şu an. yok yani bu Yani mesela onun konuların şu anda çıkıyor zaten her tarafta, işte titreşimsel boyutlar arası bir şeyler, güneş patlamaları, epifiz bezlerinin önemleri falan yani girmeye başlandı yani. biraz tabii hurafeleri de var bu işin. Maalesef İlla ki. ki. Çünkü sosyal medyada şimdi ben de görüyorum hani abi. O da değil yani. Anlatabiliyor muyum? Hani know the fact, know the truth falan diye böyle bir sürü saçma sapan oynanmış videolar var. Yani aslında evet, söylemek istediğini çok iyi anlıyorum. Fantastik evet, ama bunların temelinin gerçekten bilime dayandığı fantastikten bahsediyorsun sen. Tamamen uydurmasyondan değil yani. Şöyle aslında bilim ve ilmi biraz ayırabiliriz burada. Şu an hani bilim birçok şeyin aslında hani somut bir şekilde kanıtlanmasını ister. Doğrudur da bu arada. Ama bir de ilmi bir nasıl diyeyim bir geçmiş ve işte onun aslında işte ilmi şeylerin kanıtlanması biraz somut olmuyor. Biraz soyut kavramlarla oluyor. O yüzden Soyut o ama herkese somut göre gibi bir yani soyutluk oluyor yani. Soyut ve ya somut sonuçları olan ama hani oradaki soyutlukla somutu tam olarak hani bilimin denkleştirilmesi. Kim ayırıyor kardeşim bunları diye Evet, sormak yani istediğim bir noktaya biraz geçiyorsun. evet hani sonuçta hani inanç konuları da bilimin her zaman reddettiği konular oluyor ya. Burada aslında hani bilimi şu an kötülüyorum gibi bir durum asla değil. Bilimi seviyoruz. Yok, bilim tabii ki de, yani bilim fact zaten, başka bir şey Aynen, ama yani aynen. hani Ama işte daha da fazlası var aslında gibi bir inanışa sahibim ben en azından. ya evet, işte hani insanız ve ruhumuz var gibi bir şey aslında. Tabii ki aynen. Hani orayı biraz o Göremiyoruz ama var evet, mı? evet. Hani Var o işte. işte ilim biraz hani oranın gücüyle alakalı ve hani baktığın zaman orada da birçok mucizevi şeyler mümkün. Aden'i okudun mu? Aden'i okumadım. Aden muhteşem bir kitap. Teşekkür ederiz önerilerin için. Şükrü'nün seçtikleri yapacağım bu şey programı ismi. Bana masanın anlattığı Şükrü'nün seçtikleri. Aden gerçekten muhteşem bir kitap. Muhteşem bir kitap. Okay. Aden'i tavsiye ederim. Hani buradan bir kitap tavsiyesinde bulunmam gerekiyorsa Aden'i veriyorum şu an. Tabii ki de, lütfen. Hani gerçekten fantastik bir hani insan yolculuğu ama hani tam olarak öyle de değil. Başka bir gezegen. Ay spoiler veriyorum, vermiyorum. Verme. Evet, Tamam, vermiyorum. okuyacağız. Okey, Aden'i tavsiye ederim. Tamam. Ay Şükrücüğüm, teşekkür ederiz. Ben iyi ki teşekkür geldin, ederim. iyi ki katıldın, iyi ki buradasın. Her zaman bekleriz. Siz de iyi ki varsınız. Her zaman gelirim. Teşekkür Biliyorsunuz. ederiz.